Düşünün bir an. Tuzlu su damlaları elbisenizin kumaşına sızmış, rüzgarın sert esintisiyle yüzünüzü yalarken, etrafınızı saran kaba eller sizi, dalgaların arasında sallanan uzun bir Viking gemisine doğru sürüklüyor. Bu eller belki de son kez bir insan sıcaklığı taşıyor teninize. Bir veda, bir son dokunuş. Henüz 17 yaşındasınız. Hayatınızın en parlak baharında. Adanın en uçtaki kayalıklarında denizin köpüğüne karşı duruyorsunuz ve o ana kadar bildiğiniz her şey, eviniz, aileniz, köyünüzün tanıdık kokusu, bir anda alevlerin ve çığlıkların ortasında enkaza dönüşüyor. Sizi çeken adamlar, Norse akıncıları, kısık seslerle homurdanıyor. Yabancıların patırtısı, vahşi bir köpek sürüsünün ulumalarını andırıyor. Kalın, kaba halatlar bileklerinizi ezercesine sıkıyor, kan izleri bırakıyor derinizde. Arkada, köyünüzün yıkıntıları arasında duman sütunları yükseliyor. Boğazınızı yakan, gözlerinizi yaşartan bir sis perdesi. Bu duman, az önce sona eren hayatınız için bir ağıt gibi yükseliyor göğe, sessiz bir feryat. Artık bir babanın kızı, bir sevgilinin yoldaşı, bir arkadaşın sırdaşı değilsiniz. Siz bir ganimet oldunuz. Köleliğin ilk adımı atılıyor bu anda ve bu yol henüz hayal bile edemeyeceğiniz kadar uzun, karanlık ve acı dolu bir labirent. Bu sahne sadece bir kurgu değil. 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın ortalarına kadar uzanan Viking çağının, Norse halkının günlük gerçekliğinin bir parçasıydı. Popüler kültürde Vikingleri genellikle cesur kaşifler, acımasız ama onurlu akıncılar, usta gemi işçileri olarak anımsarız. Destanlar efsanevi kahramanlıklarla doludur. Oyma ejderha başlı provlar, gemi başları, fırtınalı denizlerde süzülen uzun gemiler ve Lindisfarne Manastırı'na yapılan o efsanevi baskın, ki bu olay 793'te Britanya sahillerini ilk kez Norse gölgesine boğdu. Ama bu parlak, kahramanlık dolu perdenin hemen ardında özgürlüğün ve boynuzsuz miğferlerin, ki popüler mitlerde boynuzlu olarak yanlış resmedilir, gölgesinde çok daha acı, daha sert bir gerçek yatıyor. Norse halkının ekonomisi, yüzyıllar boyu disiplinli, sistematik bir insan ticareti üzerine kuruluydu. Kölelik, bir yan etki ya da rastlantısal bir vahşet değil, akınların ta kendisiydi. En karlı, en güvenilir ödül. Britanya adalarının rüzgarlı, kayalık kıyılarından başlayarak Slav doğusunun derin ormanlarına, hatta Baltık'ın sisli sularına kadar uzanan coğrafyalarda binlerce kadın ve erkek kaçırıldı. İsimleri silindi, kimlikleri yok edildi ve köle pazarlarında birer meta gibi satıldılar. Bu kadınlar sadece birer sayı değildi. Onlar Norse toplumunun temel taşlarıydı. Emekleri, bedenleri, hatta hayatları bir imparatorluğun yelkenlerini şişiren rüzgardı. Bu hikaye, sansasyonel bir roman ya da Hollywood filminin dramatik bir uyarlaması değil. Aksine Viking yasalarından, ki bunlar Gragas gibi İzlanda hukuk metinlerinde korunmuş, mağdurların bıraktığı az sayıdaki ama yıkıcı etki taşıyan belgeye, turba bataklıklarında, toprak altında saklı mezarlara ve muhteşem gemi mezarlarına kadar uzanan bir arkeolojik zenginliğe dayanıyor. Arap elçilerin, örneğin Ahmad İbn Fadlan gibi, Norse tüccarlarıyla yaptıkları ticari görüşmelerden kalan soğuk, nesnel notlar da bu tabloyu tamamlıyor. Eğer bu ham, cilasız, romantizmsiz tarih sizi cezbediyorsa, kanalıma abone olmayı lütfen düşünün. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda nereden izlediğinizi, hangi şehirden, hangi ülkeden paylaşarak bu tartışmaya katılın. Belki de sizin atalarınız da bu dalgaların bir parçasıydı. Hadi şimdi bu ticaretin en derin dişlilerini, mekanizmalarını yakından inceleyelim. Çünkü Viking akınları kaostan çok bir makine gibi hesaplı bir sistemle işliyordu. Popüler anlatılar,
Viking akınlarını vahşi, öngörülemez fırtınalar gibi betimler. Aniden beliren savaşçılar, kılıçların parıltısı, çığlıkların yankısı. Oysa gerçekte bunlar organize, finanse edilmiş operasyonlardı. Kavgadan ziyade titiz bir iş modeli. Bir baskın ekibi genellikle yerel bir şef, jarl ya da hofdingi tarafından yönetilir ya da gümüş ve hırsla birleşmiş bir felak, ortaklık sendikası tarafından desteklenirdi. Bu felaklar adeta erken dönem limited şirketler gibi çalışırdı. Yatırımcılar kaynakları bir araya getirir, bir gemiyi donatırdı. Gövde için kaliteli meşe kerestesi, demir çiviler ve perçinler, kalın yün yelken bezi, katranla kaplanmış dikişler. Ki bunlar gemiyi su geçirmez kılıyordu ve mürettebat için erzak. Kurutulmuş balık, sert ekmek, bira fıçıları. Her bir parça ciddi bir sermaye yatırımı demekti. Bu operasyonlar pahalıydı. Bir tek gemi inşası bir ailenin yıllık servetini yutabilirdi. Yatırımcılar, şefler, tüccarlar, hatta küçük çiftçiler kar peşindeydi ve en emin, en risksiz getiri insan yüküydü. Altın ya da gümüş çalınabilirdi ama bir thrall, köle, ömür boyu çalışır, çoğalır ve nesiller boyu değer üretirdi. Viking gemileri bu uğursuz ticaret için tasarlanmış mühendislik şaheserleriydi. Dönemin en ileri teknoloji harikaları. Snekya yani yılan gemisi, dar ve uzun gövdesiyle sığ sulara inebilir, açık denizde fırtına gibi hızlanırdı. 30 kürekçiyle saatte 10 ila 15 knot hıza ulaşabilirdi. Daha iri knörler, ticaret gemileri, yük için optimize edilmişti ama aynı çevikliğe sahipti. Bu gemiler nehirleri tırmanarak, örneğin Thames ya da Seni, muhafızları atlayıp iç kesimlere sızabilirdi. Bir köy, kıyıdan yüzlerce kilometre içeride bile suyun üzerindeki o karanlık silüeti fark ettiğinde kaçış kapısı çoktan kapanmıştı. Akıncılar her yönden kuşatır, yangınla panik yaratırdı. Bu sürpriz ve hız unsuru köle baskınlarını ölümcül kılıyordu. Bir saatte bir köyün nüfusu sil baştan değişebilirdi. Hedefler asla rastgele seçilmezdi. Stratejik hesaplamalarla belirlenirdi. Tarihçiler bunları yumuşak manastırlar diye adlandırır. En verimli, en az dirençli av alanları. Neden mi? Manastırlar zenginlik depolarıydı. Altın işlemeli haçlar, gümüş kadehler, değerli el yazmaları. Ama asıl ödül içlerindeki insanlardı. Din adamları, sığınmacı köylüler ve özellikle kadınlar, korunmasız değerli. 806'da Iona adasında Norse savaşçıları 68 rahibi katledip kalan esirleri çoğu kadın ve çocuk topladı. Bu sadece bir örnek. İrlanda yıllıklarında Annals of Ulster gibi felaketler soğuk bir dille sıralanır. 821'de Wexford baskınında akıncılar büyük bir kadın kalabalığını sürükledi. Bu ifade tesadüf değil, bir iş modeliydi. Tekrar tekrar belgelenmiş. Benzer baskınlar İskoçya'nın Hebrid adalarından Galler'in kıyılarına kadar yayılmıştı. Kadınlar hem emek potansiyeli hem de üreme değeriyle öncelikliydi. Bir troll kadın, bir çiftlik için hem işçi hem de yeni nesil troller doğururdu. Ele geçirilen bir kadının kimliği o anda o zincirle birlikte silinirdi. Artık kız kardeş, eş, anne ya da soylu bir hanımefendi değildi. Troll olurdu. Eski Norseça'da köle için kullanılan aşağılayıcı bir kelime. Dil bile bu insanlıktan çıkarma derinliğini ele veriyordu. Troll, çiftlik hayvanı kökünden gelirdi. Yasal metinler, örneğin Norveç'in Frostating yasası, trollleri nesne gibi listeler. Öküzler, koyunlar, aletler arasında. Ve hem sığır hem servet anlamına gelen terimiyle anılırlardı. Bir thrall, bir inek kadar değerli ama bir o kadar da değiştirilebilir bir maldı. Norse hukukuna göre bir thrall yasal bir varlık değil, mülktü. Hiçbir hakkı yoktu. Efendisi onu dövebilir, zincirleyebilir, hatta öldürebilirdi. Ve bu suç sayılmazdı.
İzlanda'nın Gragas yasası 12. yüzyılda derlenmiş olsa da Viking geleneklerini yansıtan açıkça ilan eder. Bir trallin ifadesi mahkemede ağırlık taşımaz. Tanıklığı bir çocuğunkinden bile değersizdir. Mülk edinemez, yasal evlilik yapamaz. Hatta bir isim bile seçemezdi. Efendisi ona Sigrid ya da Ragnhild derse o olurdu. Çocukları da zinciri miras alır. Anneleri Troll'da ise doğdukları anda Troll'dırlar. Döngü nesiller boyu sürer. Özgür kadınlar, free konur, para cezaları, onur kodları ve aile korumasıyla çevriliyken Troll'lerin hayatı bomboştu. Bir fırtınadaki yaprak kadar savunmasız. Bu düşüş evden sürülmeyle değil, yakalanmayla başlardı. Ama zincirlenme anı kırılma noktasıydı. Esirler birbirine bağlanır, günlerce, haftalarca çamurlu patikalardan, ormanlardan geçerek kumsallara, uzun gemilerin demir attığı yerlere doğru yürürdü. Yolda açlık, yorgunluk, vahşi hayvanlar. Pek çoğu bu marşta ölürdü. Kumsala vardıklarında haftalar sürecek okyanus yolculuğu için çalıntı malların, kılıçlar, kalkanlar, ganimet sandıkları ve silahlı adamların arasına yığılırlardı. Sahneyi zihninizde canlandırın. 70 ila 80 fit uzunluğunda bir gövdede ki bu modern bir basketbol sahası kadar titreyen düzinelerce figür. Dondurucu spreyler yüzlerini ıslatır, ekmek kırıntıları ve tuzlu suyla idare ederler. Hava, ter, korku ve dışkı kokusuyla ağırlaşır. Hastalık, ishal, zatürre hızla yayılır. Çocuklar ve yaşlılar ilk düşer. Korku herkesi kemirir. Geceleyin fırtınalarda geminin inlemeleriyle karışık çığlıklar. Pek çoğu karaya varmadan ölür. Cesetler denize atılır, dalgalar yutar. Hayatta kalanlar için cehennem yeni bir aşamada devam ederdi. Köle pazarları. Viking topraklarında bu pazarlar yayılmış, acımasız merkezlerdi. Bir ağ gibi İrlanda, Britanya ve İskandinavya'yı birbirine bağlardı. Dublin, Norse adı Diflin, en ünlüsüydü. Vikinglerin İrlanda'daki başkenti, adaların her köşesinden esirler alınıp satılan bir cehennem. Buradan kadınlar, yerel Norse çiftliklerine, İskandinavya'nın fiyortlarına ya da yeni kolonilere, İzlanda, Faro adaları gönderilirdi. Dublin'in limanı gemilerle doluydu. Tüccarlar diş tacirleri gibi pazarlık eder, trollleri tartardı. Ama ağ çok daha genişti. Doğu-batı bir köprü. Hedebay, bugünkü Alman-Danimarka sınırı, Schleswig-Holstein'da ve Birka İsveç'in Meleren Gölü'ndeki adası doğu kapılarıydı. Bunlar, Norse dünyasını bugünkü Rusya ve Ukrayna'nın büyük nehirlerine, Dniper, Volga bağlar, Slav esirleri, Araplarca Sakaliba yani köle, güneye taşırdı. Bizans'ın Konstantinopolis'ine ve Abbasi hilafetinin Bağdat'ına. Ölçek akıl almaz derecede büyüktü. 10. yüzyıl Pers coğrafyacısı İbn Rus'ta, Rus Norslarının Varanglılar, Sakaliba'ya saldırdığını, esir aldığını, Hazar ve Bulgar pazarlarına satarak kâr ettiğini tereddütsüz yazar. Bu, yıllık binlerce insanı kapsardı. Bir İngiliz kızın yolculuğunu hayal edin. Köyünden Dublin'e yaya getirilir, zincirde, aç, oradan bir tüccara takas edilir. Baltık denizine yelken açar, Dniper ya da Volga ile güneye iner. Haftalarca nehir teknelerinde, açlık ve sıcakta ve nihayet Konstantinopolis'te ya da Bağdat'ta Arap gümüşü, dirhem, ipek ve baharat karşılığında satılır. Bu bir tahmin değil, arkeoloji doğruluyor. İsveç'in Gotland adasında bu ticaret ağının kilit kavşağı 10 binlerce İslami dirhem parçası bulundu, kesilmiş, bükülmüş gümüş yığınları. Bunlar Norse tüccarlarıyla hilafet arasındaki ortaklığın sessiz tanıkları, kuzeyin en değerli ihracatı kürk ya da kehribar değil, yaşayan insandı. Bir troll, bir dirhemden 10 kat değerli olabilirdi. Pazarlarda son onur kırıntıları da elinden alınırdı.
Traller hayvan gibi sergilenir, tartılır, elle tutulurdu. 900'lerde Volga'da Rus tüccarlarını gören Arap elçisi Ahmad İbni Fadlan çarpıcı bir tanıklık bırakır. Esirler nehir kenarında sıralanır. Bir tüccar, alıcılar izlerken köle kızla açıkça yatar. Perde yok, utanç yok, gizlilik yok. Bu değerini kanıtlamak için bir gösteriydi. Bedeni, bir meta, bir kumaş parçası gibi incelenirdi. Dişler kontrol edilir, yaralar sayılır, yaş tahmin edilirdi. Satıldıktan sonra bir kadının kaderi tamamen alıcının, bir şef, tüccar ya da çiftçi ihtiyaçlarına ya da heveslerine bağlıydı. En yaygını, bitmez tükenmez angarya. Traller en ağır, en aşağılık işleri sırtlanırdı. Şafaktan çok önce kalkar, kışın karanlıkta, karanlıktan çok sonra yığılırdı. Rutin bir cehennem döngüsü. Dişleri aşındıran el değirmeniyle saatlerce tahıl öğütmek, buzlu derelerden, fiyortlar ya da nehirler, kova kova su taşımak, sırtı büken bir yük. Uzun evin, langus, ocağını beslemek, dumanı soluyarak, bira demlemek, arpa kaynatmak, mayalamak. Yemek pişirmek, çamurda sebze doğrarken, dondurucu nehirlerde ağır yünlü giysileri, tunikler, pelerinler, çamaşır kaynatmak, elleri çatlatan. Ama en ağır yük dokumacılık. Norse ekonomisinin kalbi kaba yün kumaş, vadmal üretimiydi. Kırkma, koyun yününü kesmek, yıkama, soğuk suda ovuşturmak, tarama, taraklarla ayıklamak, eğirme, iplik çekmek, saatlerce, dokuma, tezgahta mekik çalıştırmak. Her adım fiziksel güç ve sonsuz zaman gerektirirdi. Ve bu girişim tamamen köleleştirilmiş kadınların omuzundaydı. Bir uzun evde 20 ila 30 troll kadın bir ordu gibi çalışırdı. Tekstiller, yelkenler, ticaret malları üretirdi. Norse şiirleri bile bu bedeli yakalar. Edebiyat, acıyı mitolojik bir örtüyle sarar. Eski Rikstula şiiri, toplumsal sınıfların doğuşunu anlatan, trolleri, düğümlü parmaklar, derisi kabuklu, eklemleri ağrıyan, sırtı kambur diye betimler, yüzleri kurumuş, saçları karışık. Bu, emek dolu hayatların şiirsel ama acımasızca doğru bir portresi. Bir troll kadın 40'ına varmadan yaşlanırdı. Bilim de kendi kanıtlarını ekler. Viking dönemi iskeletleri, örneğin Birka ya da Oseberg kazılarından üzerine yapılan osteolojik çalışmalar, az eşyayla gömülenlerin, muhtemelen troller, yetersiz beslendiğini gösterir. Kemikler ağır yükten bozulmuş, kalsiyum eksikliğinden kırılgan, dişler aşınmış, sırt omurları deforme. Bu yoksunluğun sessiz bir kaydı, bir hayat, bir makine gibi kullanılmış. Ama bu eziyet sadece fiziksel emekle sınırlı değildi. Pek çoğu için sömürü çok daha derine, ruhun en karanlık köşelerine ulaşırdı. Cinsel kölelik. Viking toplumunun bu kısmı genellikle sansürlenir, yumuşatılır ya da göz ardı edilir. Popüler tarih kahramanlıklara odaklanır. Yine de tarihsel ve arkeolojik kaynaklar şüpheye yer bırakmaz. Yasal statüsü olmayan bir tralin bedeni tamamen sahibine aitti. Hukuk bunu bir hak, bir mülkiyet hakkı sayardı. Suç değil, ayrıcalıktı. Daha sonraki İzlanda sagaları, Laxdela saga, Egils saga gibi yüzyıllar sonra yazılmış olsa da Viking adetlerini yansıtan bunu açıkça gösterir. Güçlü erkekler köleleştirilmiş kadınları frillur, cariyeler olarak alırdı. Bunlar gizli ilişki değildi. Evin içinde tanınan, hatta kutlanan gayri resmi bağlardı. Laxdela sagada İrlandalı Prenses Melkorka bir baskında ele geçirilir. Soylu doğumlu, dili kesilerek susturulur. Çünkü isyan etmesin diye Norveçli reis Hoskuld Dalakolson tarafından satın alınır ve cariyesi olarak İzlanda'ya getirilir. Doğumuyla soylu olmasına Olaf Pay, tavus kuşu lakaplı, nin annesi olmasına rağmen statüsü tral olarak kalır
özgürleşmez. Bu tür birlikteliklerden doğan çocuklar Freezeburn, melezler olurdu. Rahatsız edici bir ara bölgede yaşarlardı. Hakları, özgür bir eşten doğan varislerinkinden zayıftı. Bir baba onları serbest bırakıp manumissio ile metanetio ile kabul edebilir, mirasçı kılabilirdi. Ya da reddedip kendi kanını köleliğe mahkum edebilirdi. Ki bu yaygındı. Bu dinamik, uzun evlerde -20 ila 30 kişinin yaşadığı kerpiç yapılar, gergin yeraltı akıntıları yaratırdı. Yasal eş konur kocasının cariye tuttuğu tral kadınlarla evi paylaşmak zorunda kalırdı. Kıskançlık, şiddet, entrika. Troller için bu gerginlik koruma sağlamazdı. Aksine ezerdi. Norse geleneğinde her zaman önce mülkiyet idiler. Bir kadın, bir at kadar değerli ama bir o kadar da değiştirilebilir. Bu cinsel tahakküm sistemi o kadar yerleşmiş ve Viking yayılması için o kadar hayatiydi ki Kuzey Atlantik'in genetik yapısına kazınmıştır. Bazıları için kader. Biraz farklı görünürdü ama daha az acımasız değil. Soylu rütbeli kadınlar, bir prenses, bir kralın eşi ya da kızı, sıradan bir hizmetçi ya da cariyeden öte bir pazarlık kozu olarak değerliydi. Anglo-Sakson vakainamesi, Anglo-Saxon Chronicle ve diğer İrlanda yıllıkları, Viking liderlerinin yüksek statülü kadınları ya da kilise yetkililerini rehin tuttuğunu, büyük fidye, gümüş, altın, toprak almak için beklettiğini anlatır. Bu rehineler, akıncıların elinde, evin yakılıp akrabalarının öldürüldüğü o kaosun ortasında sürekli korku içinde yaşardı. Çağın tehlikeli diplomasisinde piyonlardı. Her an satılabilir ya da öldürülebilirlerdi. Yine de fidye, ele geçirilen bir kadın için açık olan en karanlık yol değildi. O yol, neredeyse kavrayışın ötesinde bir kaderdi. Din, tahakküm ve şiddetin Norse geleneğinde nasıl iç içe geçtiğini ortaya koyan ritüel kurban. Hem arkeoloji hem de yazılı kaynaklar, insan sunularının, özellikle tral kadınların gerçekleştiğini doğrular. 922'de Volga Nehri boyunca seyahat ederken, güçlü bir Rus, Varanglı reisinin cenazesine tanık olur. Törenin bir parçası, adamın tral kadınlarından birinin gönüllü olarak onunla birlikte ölmesini gerektirirdi. Bir sonraki dünyada efendisine hizmet etmeye mahkum bir gölge hizmetkar. Ama bu gönüllülük tam bir kurguydu. Bir tral olarak reddetme gücü yoktu. Emir kaderdi. İbn Fadlan, kasvetli 10 günlük bir çileyi anlatır. Seçilen kız, genç, güzel, parlak giysilerle, kırmızı yün elbise, boncuklar giydirilir. Güçlü içkilerle, bal likörü beslendi. Şarkı söylemeye teşvik edilir. Ama şarkıları İbn Fadlan'ın kaydettiği gibi hüzünlü, feryat dolu bir veda ağıtı. Ölü liderin kıdemli maiyeti onu çadırdan çadıra götürür. Her çadırda bir adamla ritüel ilişkiye girer. Efendisinin sevgilisi olduğunu kanıtlamak için. Her eylemden sonra ona "Efendime sevgimden yaptım" diye fısıldatılır. Yalanlar ruhunu kemirir. Son gün reisin cesedi kıyıya çekilmiş bir geminin güvertesinde yatardı. Kalkanlarla çevrili atlar ve köleler etrafında. Sersemletilmiş kız, atanan cellat, ölüm meleği lakaplı yaşlı bir kadın tarafından gemiye eşlik edilir. Esiri, ölü efendisinin yanına yerleştirir. Boynuna kalın bir ip geçer, uçlarını 2 adama verir. Onlar ipi sıkıca çekerken, boğazını ezercesine, yaşlı kadın geniş bir bıçakla kızın kaburgalarına defalarca saplar, kan fışkırır, çığlıklar yükselir. Çığlıklar, diğer tral kadınların korkusunu yatıştırmak için savaşçıların kalkanlarını vurarak çıkardığı gürültüyle boğulur. Sonunda gemi ateşe verilir. Alevler yükselir, hem lordu hem kurban edilen hizmetçiyi sonsuzluğa taşır, dumanı Volga'nın sisiyle karışır. İbn Fadlan'ın anlatısı, yürek parçalayıcı ama fanteziden uzak, dönemin bir ritüeli.
Arkeologlar, Viking dünyasında benzer hizmetkar ölümlerine işaret eden mezarlar ortaya çıkardı. Norveç'teki Flakstad'da bir mezar, yüksek rütbeli bir kadının yanında başı kesilmiş troll bireyler barındırır. Kurban edilmiş, yanına gömülmüş. Ünlü Oseberg gemi mezarı, 9. yüzyıl, Norveç, iki kadın içerir. Biri yaşlı, soylu izler taşıyan, diğeri genç. Kemikleri sert emek ve düşük statü fısıldayan uzmanlar onu bir frill, metres ya da thrall kurban olarak görür. Birçok benzer bulgu İzlanda'da, Danimarka'da ayık bir gerçeği doğruluyor. Baskınlarda ele geçirilen kadınlar için hayat sadece sonsuz emek ya da zorla yakınlıkta değil, aynı zamanda bir efendinin mülkünün parçası olarak hatta ölümde bile sona erebilirdi. Öteki dünyaya yolculukta onun prestijini sergilemek için son bir kanlı aksesuar, bir kalkan kadar, bir kılıç kadar değerli. Belki de en rahatsız edici yön, tüm bunların Norse toplumu için ne kadar sıradan, ne kadar normal görünmesiydi. Thrall'ler, ekonominin ve sosyal düzenin merkeziydi. Bir şefin, jarl'ın itibarı sadece tarlalarda, gümüş yığınlarında ya da savaş gemilerinde değil, emrindeki thrall sayısıyla da ölçülürdü. Ne kadar çok thrall, o kadar güç. Efsanelerini koruyan edebiyat, sagalar, eddalar, köleliği bir suç ya da ahlaki kusur olarak değil, varoluşun temel bir gerçeği olarak ele alır. Trolller, tanrıların yarattığı bir sınıf gibi betimlenir. Kölelik, kültürlerin dokusuna dikilmişti. Fetih ve sömürgeleştirmenin motoruydu. Her destan kahramanının Beowulf ya da Sigurd gibi ya da kaşifinin arkasında hikayeleri nadiren parşömene yansıyan isimsiz kadınlar duruyordu. Kaçırılan anneler, cariyeler, hizmetçiler ve bazen kurbanlar. Onların emeği, yerleşim yerlerini ayakta tutan tekstilleri dokudu. Bedenleri bir sonraki nesli taşıdı, genetik mirasla. Hatta bazıları, efendilerinin acısını bile paylaştı, ölümle. Viking çağını dürüstçe anlamak, bu susturulmuş hayatlarla, yayılmanın ve şöhretin gizli maliyetiyle yüzleşmektir. Ejderha provlu gemilerin ihtişamı, korkusuz akıncıların hikayeleri, sayısız kadın için Viking dünyasının bir kafes olduğu gerçeğini gölgeleyemez. Bu kafesten kurtuluş, sadece ölüm ya da nadir bir fidye şansı ya da manumissio, Thrall'i özgürleştirme eylemi sunardı. Bir efendi yıllarca süren sadık hizmeti ödüllendirebilir ya da vasiyetnamede özgürlük bırakabilirdi. Danimarka'daki Hunninge runik taşı, demirci Toki'nin eski efendisi Thorgisel, kendisine altın ve özgürlük bahşettiğini nasıl onurlandırdığını kaydeder. Thorgisel, Toki'ye özgürlük verdi, altınla kutsadı. Bu gibi hikayeler rutin değil, olağanüstü oldukları için hayatta kalır. İstisnalar, kuralı vurgular. Ele geçirilen kadınların çoğu için kölelik bir ömür boyu sürer ve çocuklarına, torunlarına uzardı. Bir zincir, nesiller boyu. Bu düzenin sonu, siyaset ve inancın karmaşık akımlarıyla yavaşça geldi. İskandinavya, 10. ve 11. yüzyıllarda Hristiyanlığı benimsedikçe, Norveç'te Olaf Haraldsson'la, Danimarka'da Harald Bluetooth'la kilise resmi olarak dindaşlarını köleleştirmeyi caydırdı. Hristiyan kölelik günah diye vaazlar verildi. Ama kölelik ortadan kalkmadı. Sadece hedefler kaydı. Pagan Slavlara, Baltık halklarına. Yavaş yavaş, Viking çağının mutlak trolliği, Orta Çağ serfliğinin daha hafif ama hala zincirleyen bağlarına evrildi. Toprakla bağlı köylüler, trolllerden özgür ama efendiye bağımlı. Yine de yüzyıllar boyunca bu ticaret kontrolsüz bir şekilde gelişti. Bir ekonomik motor, bir ilerleme merdiveniydi. Toplumun kendisi onaylamıştı. İskandinavya'ya gömülen gümüş yığınları, Gotland hazineleri, ziyafetlerle yankılanan kerpiç salonlar, İzlanda, Grönland ve hatta Kuzey Amerika'ya, Vinland yapılan cesur yolculuklar, hepsi kadınların çalınan emeğinden, çalınan bedenlerinden güç aldı. Bu seferler, Thrall tekstilleriyle yelken açtı. Koloniler, Thrall emekleriyle kuruldu.
Bu dönemi dürüstçe anlamak için resmin tamamını görmeliyiz. Parlak zaferlerin gölgesindeki karanlığı. Vikinglerin esir aldığı kadınlara uyguladığı şeyin tarihi, sadece gölgeli bir dipnot değil, bir toplumun başkalarının insanlıktan çıkarılmasını nasıl normalleştirebileceğine dair korkunç bir vaka çalışmasıdır. İnsanların ne kadar çabuk bir baskınla, bir zincirle mal haline gelebileceğini gösterir. Çalıştırılacak, takas edilecek, yıprandığında atılacak şeyler. Kanıtlar bizi çevreliyor. Kurbanlar ve gözlemciler tarafından yazılan vakainamelerde Anglo-Saxon Chronicle, trolllerin mülkiyetini kodlayan Norse yasalarında Gragas, yaşayan nüfusların DNA'sında İzlanda genetik çalışmaları ve toprağın altına dağılmış iskelet kalıntılarında Oseberg, Birka kazıları birlikte köleliğin Norse dünyasını ne kadar kapsamlı bir şekilde desteklediğine dair kesin bir defter oluşturuyorlar. Viking'in özgür ruhlu, vahşi, sınırsız popüler imajı hikayenin sadece yarısıdır. Parlak tarafı. Bu özgürlük, özgür olmayanların sırtına dayanıyordu. Köylerden ve kıyılardan ele geçirilen, okyanuslar boyunca gönderilen, seçim hakları ellerinden alınanların ıstırabına. Runik taşlar ve destanlar zaferleri anlatabilir. Ben kazandım, ben fethettim diye övünür. Ama daha doğru miras, daha sessiz kayıtlara kazınmıştır. Emeği ticareti besleyen, acıları finanse eden, hayatları başkalarını yüceltmek için tüketilen kadınların dilsiz tanıklığı. Çoğu dile getirilmeyen hikayeleri, kuzeyin geçmişinin dürüst bir portresi için elzemdir. Viking çağına bakmaya, yenilik ve cesarete bakmaktır, evet. Ama aynı zamanda insan hayatını ham madde olarak gören bir tahakküm aralığına da izlemektir. Uzun gemilerin romantizminin altında unutulmuş bir gerçeklik yatar. Özgürlükleri, emekleri ve hatta nefesleri yelkenlerden bir imparatorluk inşa etmek için elde edilen sayısız kadının. Teşekkürler bu uzun yolculuğu benimle paylaştığınız için. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi, hangi kısım sizi en çok şaşırttı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, belki Viking mitlerinin başka bir yüzünü ya da başka bir çağın karanlığını keşfedeceğiz. Tarih, karanlık yüzleriyle daha zengin, değil mi? Görüşürüz. Norse şiirleri bile bu bedeli yakalar. Edebiyat, acıyı mitolojik bir örtüyle sarar. Eski Rix-Tula şiiri, toplumsal sınıfların doğuşunu anlatan tralleri, düğümlü parmaklar, derisi kabuklu, eklemleri ağrıyan, sırtı kambur diye betimler. Yüzleri kurumuş, saçları karışık. Bu, emek dolu hayatların şiirsel ama acımasızca doğru bir portresi. Bir thrall kadın, 40'ına varmadan yaşlanırdı. Bilim de kendi kanıtlarını ekler. Viking dönemi iskeletleri, örneğin Birka ya da Oseberg kazılarından üzerine yapılan osteolojik çalışmalar, az eşya ile gömülenlerin muhtemelen traller yetersiz beslendiğini gösterir. Kemikler ağır yükten bozulmuş, kalsiyum eksikliğinden kırılgan, dişler aşınmış, sırt omurları deforme. Bu yoksunluğun sessiz bir kaydı, bir hayat, bir makine gibi kullanılmış. Ama bu eziyet sadece fiziksel emekle sınırlı değildi. Pek çoğu için sömürü çok daha derine, ruhun en karanlık köşelerine ulaşırdı. Cinsel kölelik. Viking toplumunun bu kısmı genellikle sansürlenir, yumuşatılır ya da göz ardı edilir. Popüler tarih kahramanlıklara odaklanır. Yine de tarihsel ve arkeolojik kaynaklar şüpheye yer bırakmaz. Yasal statüsü olmayan bir thrall'in bedeni tamamen sahibine aitti. Hukuk bunu bir hak, bir mülkiyet hakkı sayardı. Suç değil, ayrıcalıktı. Daha sonraki İzlanda sagaları, Laxdæla Saga, Egil Saga gibi yüzyıllar sonra yazılmış olsa da Viking adetlerini yansıtan bunu açıkça gösterir. Güçlü erkekler, köleleştirilmiş kadınları frillur, cariyeler olarak alırdı. Bunlar gizli ilişki değildi. Evin içinde tanınan, hatta kutlanan gayri resmi bağlardı.
Laxdela Saga'da İrlandalı Prenses Melkorka bir baskında ele geçirilir, soylu doğumlu, dili kesilerek susturulur çünkü isyan etmesin diye. Norveçli reis Hoskuld Dala Kolson tarafından satın alınır ve cariyesi olarak İzlanda'ya getirilir. Doğumuyla soylu olmasına Olaf Pay, tavus kuşu lakaplı, nin annesi olmasına rağmen statüsü Trollic olarak kalır, özgürleşmez. Bu tür birlikteliklerden doğan çocuklar Frilsburn, melezler olurdu. Rahatsız edici bir ara bölgede yaşarlardı. Hakları özgür bir eşten doğan varislerinkinden zayıftı. Bir baba onları serbest bırakıp manumissio ile kabul edebilir, mirasçı kılabilirdi. Ya da reddedip kendi kanını köleliğe mahkum edebilirdi ki bu yaygındı. Bu dinamik, uzun evlerde eksi 20 ila 30 kişinin yaşadığı kerpiç yapılar gergin yeraltı akıntıları yaratırdı. Yasal eş konur kocasının cariye tuttuğu thrall kadınlarla evi paylaşmak zorunda kalırdı. Kıskançlık, şiddet, entrika. Thrall'ler için bu gerginlik koruma sağlamazdı. Aksine ezerdi. Norse geleneğinde her zaman önce mülkiyet idiler. Bir kadın, bir at kadar değerli ama bir o kadar da değiştirilebilir. Bu cinsel tahakküm sistemi o kadar yerleşmiş ve Viking yayılması için o kadar hayatiydi ki, Kuzey Atlantik'in genetik yapısına kazınmıştır.